Şehir merkezinin nüfusu 10 milyon civarında ancak metropol nüfusu 25 milyon. İyi insanlar ya ve gerçekten inanılmaz güvenli bir ülkede olduğunuzu çok net hissediyorsunuz. Şu anda ben şu kamerayı burada bırakıp gitsem bir saat sonra gelir alırım yani. Hiç kimse dokunmaz. Güney Kore'de gençler vahşi bir rekabetin içerisindeler ve bundan dolayı canlarına son veriyorlar arkadaşlar. Dünyada intihar oranı bakımından Güney Kore şu anda zirvelerde yer alıyor. Çocuklar günde 15-16 saat ders çalışmaya eğitiliyor. Fazla çalışmaktan hayatını kaybeden insanlar bile var. Birçok kişinin ofiste yaşadığını, ofiste uyuduğunu söylüyorlar. Nüfus yaşlanıyor, gençler bu rekabet ortamında artık bulunmak istemiyor, ülkeden gitmek istiyor. Devlet çok büyük teşvikler veriyor, para veriyor, çocuğun masraflarını karşılıyor belli bir noktaya kadar ama insanlar çocuk yapmıyor. Evet, şöyle bir dışarı attım kendimi ve videoyu sonunda açabildim. Arkadaşlar, etrafımı görüyorsunuz. Renkli binalar, yüksek binalar, Kore dizileriyle meşhur olan, ne bileyim o K-pop starların belki de gezdiği hafta sonları insanların sabah 9-10'lara kadar partilediği bir yerdeyim şu anda. Nerede miyim? Işıltılı binalarıyla, tüm bu anlattığım şeylerle meşhur olan Güney Kore'nin başkenti Seul'dayım şu anda. Biliyorsunuz geçen bölümde Jeju Adası'ndaydım. Bugün sabah erkenden 7.30'da uçağıma atladım ve başkent Seul'un yolunu tuttum. Benim şansıma güneyde soğuk bir hava varken ülkenin kuzeyine çıktım. Görüyorsunuz sabahtan beri böyle dolaşıyorum. Saat şu anda maalesef ki öğleden sonra 4 oldu. Ben daha videoyu yeni açabiliyorum. Almam gereken şeyler vardı. Vaktim çok kısıtlı burada. Bugün dedim işlerimi halledeyim. Yarın da rahat rahat gezerim en azından. Ama tabii ben işlerimi halledene kadar güneş batışa doğru geçti artık. Öğleden sonra 4'e geldi saat dediğim gibi. Olsun. Biraz yoruldum. Gerçekten enerjim düştü ama en azından fiziksel olarak yorulduk sadece. Şunu bir göstermem lazım size. Bakın. Sakura dönemi gelirseniz bu ülkelere şu manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Bakar mısınız? Resmen şu anda Kore dizilerinden fırlamış bir sokağa girdim. Her yerde bu kiraz ağaçlarının çiçek açmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir görüntü. Keşke hava güneşli olsaydı da çok daha güzel bir şekilde belli olsaydı bu ağaçlar. Jeju Adası'nda belli yolları bu ağaçlarla kaplamışlardı direkt. Burada da başkent Seul'da da aynısını yapmışlar. Bakar mısınız şuna? Yerlerde bembeyaz bu ağacın çiçekleri. Çok güzel bir görüntü ya. Şöyle şu sokaktan ben dışarıya doğru atayım kendimi. Nisan ayı arkadaşlar şu anda bu arada merak edenler için. Eğer ki bu dönemde Kore'ye gelirseniz ya da Japonya'ya gelirseniz bu sakuraları görebiliyorsunuz. Ve gerçekten kesinlikle gelmeye değer bence. Bundan 2 yıl kadar önce, hatta tam 2 yıl önce aynı zamanda ben Seul'daydım. Ama o zamanlar sakurayı falan görememiştim ben galiba havadan kaynaklı. 2-2,5 ay kadar vakit geçirmiştim Güney Kore'de. Ve burada yaşayan Türk arkadaşlarım vardı, Koreli arkadaşlarım vardı. Güzel videolarım da vardı Kore'den. Bu sefer çok kısa bir süreliğine geldim Güney Kore'ye. O yüzden biraz daha böyle koşturmacalı geçiyor benim adıma. Ama yine de elimden geldiğince burayı yansıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Fazla da uzatmayayım ben. Seul macerası başlasın bakalım. Güney Kore'ye tekrardan hoş geldik ve Seul sokaklarını tekrardan keşfetmeye başlayalım bakalım.
Şu anda bulunduğum yer arkadaşlar Hondaya bölgesi olarak geçiyor. Hongik Üniversitesi'ne çok yakın bir bölge. Bu iki isimle de bu bölgeyi bulabiliyorsunuz. Daha çok gençlerin bir arada olduğu ve gece hayatının da fazlasıyla yoğun olduğu bir bölge aslında burası. Aslında devasa bir meydan gibi, hatta meydandan ziyade bizim İstiklal Caddesi gibi bir yer diyebilirim. Böyle devasa bir yürüyüş yolu var burada ve uzunca yürüyebiliyorsunuz. Bir yarım saat kadar gidebiliyorsunuz böyle. Özellikle cumartesi akşamları çok fena oluyor. Bu sabah ben geldiğimde saat 10'du ve halen daha gece kulüplerinden çıkan gençler vardı. Etrafa kusanlar vardı. Ne bileyim sokağa sızanlar falan vardı. Korelilerin gerçekten bu konuda ayarı yok. Gece hayatını çok seviyorlar ve içmeyi çok seviyorlar. Şu ışıltılı sokaklardan biraz ilerleyelim. Bu çevreyi biraz gezelim, görelim istiyorum ve ardından Güney Kore hakkında size çok çarpıcı bilgiler vereceğim. Bu ışıltılı binaların ardında yatan karanlık gerçekleri de anlatmaya çalışacağım size aslında. Çünkü Güney Kore sadece bunlardan ibaret değil. Evet, çok güzel bir ülke. Evet, çok gelişmiş bir ülke. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Alım gücünün çok yüksek olduğu bir ülke. Ama bir yandan da devasa intihar oranlarının olduğu, gençlerin ülkeden kaçmak istediği, doğum oranlarının yerlerde olduğu, hatta dünyada en düşük olduğu ülke. Çok çarpıcı gerçekler var bu ülkeye dair. Toplumsal baskı yüzünden gençlerin artık ülkeden kaçtığını söylüyorlar. Ya da birçok kişinin toplumsal baskıdan dolayı estetik yaptırmak zorunda kaldığını ve hatta tıpkı Japonya'da olduğu gibi çalışmaktan ölmek diye bir kavram olduğunu söylüyorlar bu ülkede. Şuraları gezerken bunları anlatmam size fazlasıyla tuhaf geliyor olabilir şu anda. Ama videonun ilerleyen kısımlarında beni çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bu arada buranın meşhur alışveriş sokağına geldik. Honda'ya denince ilk akla gelen yerlerden bir tanesi de burası arkadaşlar. Burada ucuza kıyafet, takılar ya da ne bileyim dövme stüdyoları vesaire bulabilirsiniz. Kore'de kıyafet olayı gerçekten uygun. Çok tarz şeyler de bulabiliyorsunuz bu arada. Şöyle sadece geçerken bir göstereyim istedim. Buradan aldığım tişörtleri ben halen daha giyiyorum mesela. Gerçekten çok güzel şeyler denk getirebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz burada yürüyen insanların %85'i gençlerden oluşuyor. Çok büyük çoğunluk gençlerden oluşuyor. Aslında Kore nüfusu yaşlı bir nüfus olmasına rağmen bu bölgede daha çok üniversite çağındaki gençleri görüyorsunuz. Zaten üniversitenin etrafında kurulmuş bir bölge. Akşamları ben buranın havasını çok seviyorum. Gerçekten konaklamaktan fazlasıyla keyif aldığım bir yerdi. Seul'da hep burada kalmıştım. Buradan çıkmamıştım yani konaklama anlamında. O yüzden tekrardan şimdi şu sokaklara yürüyor olmak bana fazlasıyla güzel hissettiriyor açıkçası arkadaşlar. Şöyle dönüp baktığınız zaman size Kore'de olduğunuzu fazlasıyla hissettiren bir yer arkadaşlar. Duvar grafilerini de göstereyim şöyle. Şurada galiba sokak yemekleri satılıyor. Şimdi ben bunları hatırlıyorum ama hangisini denedim, hangisini denemedim o çok yok bende. Yumurtalı bir ekmek var burada. Bununla başlayalım bence. Hello, can I have one of this? Okay. Şöyle bir göstereyim. Sabahtan beri bunu her yerde görüyorum ve buram buram kokuyor. Bir tane deneyelim bakalım. Şöyle bardağa koyup verdi abi. Ben bunu nerede yiyeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Bir yerde kamerayı sabitleyelim de şunun bir tadına bakalım. Bu arada çok güzel bir yere geldim. Şu yaya geçidini de göstereyim size. Yanlamasına da gidebiliyorsunuz. Daha doğrusu çaprazlamasına gidebiliyorsunuz. Düz de gidebiliyorsunuz. Her yerde yaya geçitleri bu şekilde. Bunun çok daha devasa halleri de var şehrin içerisinde. Belki görürüz bu videoda. Ben burada şunu bir deneyeceğim ama arkada bram bram müzik sesleri geliyor. Galiba hip hop yapıyorlar. Burada sokak müziği çok meşhur arkadaşlar. Genelde akşamları oluyordu ama cuma günü olduğundan galiba erkenden başlamışlar. Şöyle bir göstereyim. Hatırladığım kadarıyla şekerli, tatlı bir şeydi bu. Bir tadına bakalım.
Kötü diyemem ama çok iyi de diyemem. Gerçi ekmek lezzetli, kek gibi böyle. Bildiğiniz yumurtalı kek ya bu. Vallahi yumurtalı hamur işi kek yani. Hatta yumurtalı haşlanmış yumurta gibi. Proteinli kek arkadaşlar. Ya her yerde görünce daha özel bir şey bekliyorsunuz ama yumurtalı kek gibi. Güzel ama fena değil. Bu 2000 wondu yani 1.30 dolar falan yapıyor. Şöyle bir bitireyim ben bunu. Kardeşim bu ne gürültü sabahtan beri, bir video çektirmediniz ya. Neler oluyormuş burada bir bakalım arkadaşlar. Asıl kalabalık buradaymış bu arada, bakın. Galiba K-pop sanatçıları var anladığım kadarıyla ve müzik eşliğinde dans ediyorlar. Göstermeye çalışacağım şimdi olabildiğince. İlginç bir grup var burada. Bunu sıklıkla görebiliyorsunuz. Özellikle bu çevrede. K-pop kültürü bu kadar yaygın işte arkadaşlar. Bilmiyorum, meşhur bir grup muydu? The Siren diye bir gruptu zannedersem. Umarım ismi doğru hatırlıyorumdur. Çok fazla kamera vardı. Göstermeye çalıştım zaten. Aradan zar zor ancak çekim yapabildim. Burada daha önce de ben farklı grupları görmüştüm. Benim anladığım kadarıyla daha meşhur olmaya çalışan gruplar bunlar. K-pop kültürü ülkede çok yaygın. Hatta dünyada çok yaygın. Her yerde artık K-pop müziği duyabiliyorsunuz. Çok meşhur gruplar var biliyorsunuz ki. Bunlar dünyanın farklı yerlerinde turnelere dahi çıkıyorlar. Bu K-pop kültürünün olumsuz yansımaları olduğunu da söylüyorlar. İntihar eden K-pop sanatçıları var dostlar. Çünkü bu gençlere çok erken yaşlardan itibaren nasıl davranmaları gerektiği öğretiliyor. Onların söyledikleri gibi davranmaları gerekiyor. Özel hayatlarına karışıldığı söyleniyor. Başlarına gelen çok fazla şey var bu şekilde. Kiminle sevgili olacağına, nasıl bir karaktere bürüneceğine, işte nasıl daha sempatik olacağına falan K-pop şirketleri karar veriyormuş. Onları yetiştiren şirketler ve bu ülkede ciddi anlamda gündem olmuş geçmişte. Fark ettiyseniz birçok K-pop sanatçısı aynı gözüküyor. Benzer görünüme sahip çünkü seçiliyorlar. Çok fazla bilmediğim için detaylara çok girmeyeceğim ancak böyle bir durum varmış Kore'de. Yine bakın burada sokak yemekleri var. Annyeonghaseyo. Bakın galiba kabak yumurtayla kaplamışlar dışını. Birbirinden ilginç yemekler görüyorum. Şu balık kekiymiş arkadaşlar. Bir tanesi 1500 Kore wonu. Yani 1 dolar. Burada meşhur pankekleri var. Kimçili pankek. Şöyle farklı omlet tarzı pankekleri var yine. Bu bölgede bu tarz sokak yemeklerini de göreceğiz gezerken. Hatta birçok yerde göreceğiz. Çünkü Koreliler bunları çok seviyor. Güney Kore'de ilginç bulduğum bir diğer şey ise bu karikatür kültürü dostlar. Bu şekilde ülkede karikatür mağazaları var. Giriyorsunuz ve içerideki ressamlar sizin karikatürünüzü çiziyorlar. Hatta şöyle çizimlerin örneklerini de göstereyim. Biraz daha böyle komik çizimler yapıyorlar. Bir tanesi 5000 wonmuş bu arada. Aslında yaptırılabilir yani hatıra olarak. Şöyle bir kahve mağazası var burada. Hatta kameraya bakın, şöyle ekrana vermişler. Beni görebilirsiniz. Bir tane americano, buzlu americano 1800 wonmuş. Yani 1 dolardan çok az fazla dostlar. Ve birçok yerde bu fiyata kahve satıldığını görebiliyorsunuz. Herhalde güncel kurla 50 TL'ye falan tekabül ediyordur diye düşünüyorum. Bence çok iyi fiyat. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
yine sakura ağaçları. Ve bakın arkadaşlar, arkada bir inşaat var. Dışarısını komple brandalarla, örtülerle kaplamışlar. Benzer bir olay Japonya'da da vardı. Binadan dışarı toz çıkmaması için, etrafa toz yayılmaması için böyle bir şey yapıyorlar. İşte gelişmiş ülkelerde böyle şeyleri görebiliyorsunuz. Her ne kadar biz bunları görmeye çok alışık olmasak da burada aslında çok sıradan manzaralar. Zaten sokakların ne kadar temiz olduğunu görebilirsiniz baktığınızda. Gece hayatı bölgeleri hariç sokaklarda çöp görebilmeniz çok fazla mümkün değildir Güney Kore'de. Ama gece hayatı bölgelerinde bambaşka bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Çünkü daha önce söylediğim gibi içmeyi, dağıtmayı gerçekten fazlasıyla seviyorlar ve bundan keyif alıyor insanlar. Çok koşturmacalı bir hayat var burada. Gerçekten kapitalizmin zirvesi yaşanıyor. İnsanlar çok yoğun bir tempoda, belki de dünyadaki en yoğun tempoda çalışıyorlar. Ve hal böyle olunca da tek eğlenceler aslında alkol ve hafta sonları o yaptıkları partiler, gece hayatı oluyor. O yüzden gece hayatı bölgelerini hep ayrı tutmak lazım Kore'de bence. İstisna olarak görmek lazım diye düşünüyorum. Güzel bir ara sokağa girdim. Ara sokakları da biraz görelim, keşfedelim. Hep ana caddedense arka sokaklarda düzen nasıl? Onu da göstereyim istiyorum elimden geldiğince. Şöyle bir yer gördüm. Dedim galiba tarihi bir tapınağa geldik. Ama meğerse çay eviymiş arkadaşlar. Kahve ve çay evi yazıyor önünde. Güzel tarihi bir binayı anladığım kadarıyla burada geleneksel bir kahveciye, işte çay evine çevirmişler. Hatta şöyle bir kapıdan bakalım. İçerisi nasıl gözüküyor? Göstermeye çalışayım size. Üstü açık bu şekilde, avlu gibi. İçeride oturma alanları var. Hatta şurada Japon balıkları falan geziyor havuzda. Güzel bir konsept. Tarihi konseptle ne bileyim modernizmi birleştirmişler. Modernizm mi denir? Bilemedim bu arada ama tarihi kültürle modern kültürü birbirine karıştırmışlar. Evet, zar zor da olsa kamerayı sabitleyecek bir yer sonunda buldum yine. Kore paralarını size bir göstermek istiyorum. Çünkü geçenlerde bir haber gördüm. Haberde diyordu ki dolar Kore wonu karşısında tarihi rekor kırdı. Dedim neymiş bu ya tarihi rekor? Bir gireyim bakayım. Baktım ki arkadaşlar 2009 yılından sonra dolar ilk defa bu kadar yükselmiş Güney Kore'de. Şu anda 1500'ün üzerinde. Derseniz ki daha önceden kaçtı? Ne kadardı? Ben 2019'da geldiğimde de herhalde 1200-1300 falandı. Yani o kadar devasa bir fark yok bizdeki gibi. Onu belirteyim baştan, sonra ne anlatıyorsun sen demeyin. Kızmayın bana ama burası için önemli bir oynama olsa gerek ki haber değeri var. İnsanlar paylaşıyor. Ki Türkçe dahi haberler yapılmış. Şu anda da borsanın çok ciddi anlamda düşüşte olduğunu söylüyorlar mevcut kriz ortamından dolayı. Neyse, şöyle bir 1000 wonumuz var dostlar. Bu an itibariyle 75 sente tekabül ediyor az çok. En azından böyle anlatayım. Şöyle bir 10.000 wonumuz var. Yeşil bir para. Bu da 7,5 dolar yapıyor yaklaşık olarak. Bakıyorum başka bir de 50.000 won var. Bu çok değerli. Buna gözümüz gibi bakacağız. Sakınacağız bunu. Çünkü bildiğim kadarıyla en büyük banknot olması lazım bunun ve galiba şu anda 35 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor. Bram bram kokular geliyordu bir yerden arkadaşlar. Dumanlar tutuyordu. Bir bakayım dedim. Hey, how you doing? 떡볶이 먹고 있어요. 떡볶이 먹고 있어요. I don't speak Korean, sorry. Eating 떡볶이. Eating tteokbokki, yeah. Oh, yes. Traditional Korean food. Yeah, very nice. Very nice. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu pirinç keki olarak geçen bir Kore yemeği. Çokça tüketiliyor. Acılı, tatlı bir yemek böyle. Right, enjoy your meal. Çocuk ne diyeceğini şaşırdı ya.
Görüyorsunuz arkadaşlar, Koreliler böyle utangaç insanlar işte. Gençler o kadar da utangaç değil aslında ama çok fazla İngilizce bilmediklerinden olsa gerek arada böyle çok çekinenleri de oluyor sizinle konuşmaktan. Ama biraz böyle Koreliler eğleniyorsa, hele ki gece hayatla falan akıyorlarsa dünyanın en sıcakkanlı milletine dönebiliyorlar bir anda. Ben seviyorum, güzel insanlar, iyi insanlar ve buradaki o koşuşturmacaya rağmen ve bu kadar homojen bir toplum olmasına rağmen, nüfusun neredeyse tamamının Korelilerden oluştuğu bir ülke olmasına rağmen yabancılara karşı bence sıcaklar halen daha. İyi insanlar ya ve gerçekten inanılmaz güvenli bir ülkede olduğunuzu çok net hissediyorsunuz. Şu anda ben şu kamerayı burada bırakıp gitsem bir saat sonra gelir alırım yani. Hiç kimse dokunmaz. Gerçekten öyle bir yerdesiniz. Zaten şöyle kafamızı kaldırıp biraz bakınsak muhtemelen bir yerlerde bir kamera izliyordur bizi arkadaşlar. Çünkü kameralar bu ülkede her yerde. Hatta bakın daha cümlemi yeni bitirdim. Hemen arka arkaya 2 tane devasa kamera gördüm. Resmen ülkenin her yerini bunlarla donatmışlar. Singapur'da da bu vardı. Japonya'da da bu vardı. Güvenliği sağlamak için her yeri CCTV dedikleri kameralarla dolduruyorlar bu ülkelerde. Bu arada şu anda ben ana cadde üzerine geldim. O bulunduğumuz sokaktan biraz dışarıya doğru çıktım ve kendimi bir anda şu ortamda buldum. Görüyorsunuz parlak binalar, iş merkezleri, alışveriş merkezleri her yerde. Bunun daha lüks yerleri de var. Gangnam gibi Güney Kore'de. Ancak bu lüksün bir bedeli var arkadaşlar. Güney Kore'de 4 tane şirket ülke ekonomisinin çok büyük çoğunluğu, yanlış hatırlamıyorsam gayri safi yurt içi hasılanın %40'ını ellerinde tutuyorlar. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %20'sini Samsung tek başına elinde tutuyor. 4 tane büyük şirket var ülkede. Bunlara verilen bir isim vardı. Bunu hatırlamıyorum şu anda. Ve bu şirketler ülkeyi adeta yönetiyorlar. Bu şirketlerdenseniz başınıza hiçbir şey gelmeyeceğini söylüyorlar Güney Kore'de. Ve ülkede herkes bir şekilde bu şirketlerde çalışan olmaya bakıyor. Bu şirketlerde işe girmeye bakıyor. Bu da aslında dolaylı yoldan çok büyük bir yarış ortaya çıkartıyor ülkede. Eğer ki Güney Kore'de doğuyorsanız, Güney Kore'de bir çocuksanız dostlar, siz ülkenin en iyi 3 tane üniversitesinden bir tanesini kazanmaya yetiliyorsunuz. Sebebi ne mi? Bu şirketlerde çalışabilmeniz. Ancak nüfusun yalnızca %1'i Sky denilen ülkenin en iyi 3 üniversitesinden bir tanesini kazanabiliyor. Çocuklar günde 14-15 saat ders çalışmaya zorlanıyor. Eğer ki Güney Kore'de doğan bir çocuk olsaydınız dostlar, başınıza gelecekleri anlatıyorum. 4 yaşında ilk olarak genelde çocuklar burada dershane tarzı kreşlere başlıyorlar. Ve 4 yaşından itibaren aslında sıkı bir eğitim, yarış başlıyor. Buradaki yarış o kadar büyük, o kadar ciddi bir yarış ki artık ülkenin diline, kültürüne bile işlemiş. Ülkede bir atasözü gibi, deyim gibi bir sözleri var. Diyorlarmış ki birbirlerine, işte günde 8 saat uyursan şu üniversiteyi kazanırsın. Günde 6 saat uyursan bu üniversiteyi, ama 3 saat uyursan da bu üniversiteyi kazanırsın. Dile bu bile yerleşmiş artık. Çocuklar günde 15-16 saat ders çalışmaya eğitiliyor. Okuldan çıkıyorlar, okuldan çıktıkları gibi dershaneye gidiyorlar. Üniversiteye gelene kadar hayatları bu şekilde geçiyor. İnanılmaz vahşi bir rekabet ortamı var ülkede. Hani dedim ya, 4 büyük şirket var. Bu 4 büyük şirketin geçmişte yapmış olduğu çok büyük yolsuzluk skandalları var. Ancak başlarına hiçbir şey gelmiyor. Bunlar aile şirketleri. Kore Savaşı'ndan sonra ekonomi büyürken belli şirketlere sübvansiyonlar sağlanıyor. Onların büyümesi sağlanıyor ama bu da çok büyük bir tekelleşme meydana getiriyor ülkede. Bu 4 büyük şirket ekonominin %40'ını oluştururken istihdamın sadece %12'sini sağlıyor. Hal böyle olunca da Koreliler gençliklerini heba ediyorlar. Bakıyorlar 21-22 yaşına gelmişler ya da üniversiteyi bitirmişler. 24-25 yaşına gelmişler ve hayatları sadece okuyarak geçmiş. Sosyal bir hayat yok, eğlence yok. Sürekli ders çalış, iyi bir üniversite kazan. Bunun baskısıyla yetişiyorlar, büyüyorlar aslında.
상관없어 거기. Şöyle bir mağaza gördüm bu arada. Gönderdiğiniz fotoğrafı 3D yazıcıdan bu şekilde çıkartıyorlar arkadaşlar. Dilerseniz böyle ahşaba kendi fotoğrafınızı uydurabiliyorsunuz. Güzel, zekice bir şeymiş. Böyle enteresan şeyler fazlasıyla popüler ya Güney Kore'de. Evet, Güney Kore'de gençler vahşi bir rekabetin içerisindeler ve bundan dolayı canlarına son veriyorlar arkadaşlar. Dünyada intihar oranı bakımından Güney Kore şu anda zirvelerde yer alıyor. Güney Kore'nin üzerinde kim var biliyor musunuz? Birkaç tane Afrika ülkesi var. İşte Zimbabwe vardı zannedersem, Eswatini vardı. Çok adını duymadığımız ülkeler var ve OECD ülkeleri arasında Güney Kore intihar oranında dünyada zirvede arkadaşlar. Çok ciddi bir intihar oranı var. Gençler bu vahşi rekabet ortamından dolayı hayatlarına son veriyorlar. Hani bu gezmiş olduğumuz sokaklarda gördük ya, herkes güler yüzlü, gençler müzikle eğleniyor, işte K-pop yapanlar var, ne bileyim gece hayatı var burada, güzel bir yaşantı var falan. Aslında bunun arkasında bambaşka, çok trajik bir hikaye yatıyor arkadaşlar. Maalesef ki gençler artık bu ülkeden kaçmak istiyorlar. Evet, dışarıdan gerçekten mükemmel bir ülke. Gezmek için bence çok güzel bir ülke Güney Kore. Ki benim 3. gelişim. 3 kez daha da gelebilirim bu ülkeye ve gezmekten de fazlasıyla keyif alırım arkadaşlar. Şu sokakların temizliği, insanların dürüstlüğü, güzelliği ve Kore'nin o örnek alınması, kuralları, ne bileyim çalışkanlığı vesaire çok farklı. Ancak arka planda yaşananları da göz ardı etmemek lazım. Bakın bu arada şunu göstereceğim. 7-Eleven gibi marketler var burada. Arkadaşlar 1000 won'a yani 75 sente sıcak kahve, biraz fazlası da işte 1 dolardan biraz daha az bir paraya da soğuk kahvenizi alabiliyorsunuz. Ama benim göstermek istediğim şey şu direkt. Şöyle monitörler bırakmışlar her yere ve bakın geliyorsunuz. Hemen şuradan dili seçip burada dilerseniz galiba taksi çağırabiliyorsunuz. eSIM satılıyor. Paranızı çevirebiliyorsunuz. Hediye kartları alabiliyorsunuz. Teşekkürler. Galiba ses duyulmadı ama birisi çantam açık kalmış diye bağırdı arkadan. Evet, Türkleri de bolca bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Seviyorum bunu. İşte bu makinelerde para da çeviriyorsunuz. SIM kartı da alıyorsunuz. Her şeyi hallediyorsunuz. İnanılmaz pratik bir ülke. Şu otobüslerde kredi kartlarınızı, banka kartlarınızı kullanabilirsiniz. Metrolarda direkt kredi kartınızla ya da nakit olarak, hatta QR koduyla ödeme yaparak falan biletinizi alabiliyorsunuz. Metro demişken bu arada gidelim şuradan metroya atlayalım ve artık şehrin farklı bir bölgesine atalım kendimizi. Burayı gezdik, gördük, keşfettik yeterince. Gidelim bir de şehrin biraz daha farklı yüzlerini görelim arkadaşlar beraber. Ve arkadaşlar aradan bir 40 dakika kadar vakit geçti. Canım çıktı. Gerçekten Seul'da akşam saatleri bir yere gitmek büyük dertmiş. Şehir merkezinin nüfusu 10 milyon civarında. Ancak metropol nüfusu 25 milyon. Şu kalabalıktan da anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Bu arada bakın ne gördüm. Kebapçı arkadaşlar. Koreli bir abimiz bayağı burada dönerci açmış ve bu şekilde satıyor. Türk yemekleri Kore'de fazlasıyla popüler. Hatta kaymak burada çok meşhur oldu. Sadece kaymak satan dükkanlar var artık Kore'de. Son birkaç yıldır bayağı bir popüler oldu. Bir ara bir patladı falan. Bakın yine sokak yemekleri burada devam ediyor. Annyeonghaseyo. Şöyle dumplingler var ve pankekler var. Gayet güler yüzlü, sıcakkanlı insanlar. Bu sokak yemeklerini daha önce dediğimizde birçok yerde görüyorsunuz. Bu arada LED ekranlar burada her yerinizi çeviriyor arkadaşlar.
Burası Myeongdong Shopping Street olarak geçiyor bu arada. Umarım adını doğru söylemişimdir. Myeongdong diye okunuyor herhalde. Tam emin değilim ben de. Çünkü Koreliler nasıl söylüyor bilemiyorum açıkçası. Böyle sokak yemeklerini bol bol görebileceğiniz, alışveriş çılgınlarının olduğu bir yer daha çok. İlk gittiğimiz bölgeye göre biraz daha farklı. Ama şehrin en meşhur noktalarından bir tanesi yine. Tıpkı Japonya'daki gibi bakın kedi kafeler varmış burada da. 60 kadar kedi var yukarıda yazıyor. Birisi kostümü giymiş müşteri çekmeye çalışıyor yukarıya. Evet, genel olarak böyle ışıl ışıl seyyar satıcıları ile meşhur bir sokak arkadaşlar burası. Sokak yemekleri, seyyar satıcılar ve alışveriş çılgınlığı her yerde. Adım başı karşınıza birbirinden özgün farklı mağazalar çıkıyor bu şekilde bakın. Güzel, farklı dekorasyonları var hepsinin. Yine daha çok gençlere hitap eden yerler arkadaşlar. Bu arada ne güzel mağazaymış bakar mısınız? Christmas ağacı var, ne bileyim içeride bayağı enteresan bir dizayn var. Hoşuma gitti açıkçası. Bu tarz şeyleriyle çok meşhur burası. Şimdi ben sürekli gençlere hitap eden yerler diyorum ama Kore'nin aslında çok ciddi bir nüfus problemi var. Genç kesim aslında Kore'de giderek azalıyor ve yaş ortalaması giderek artıyor dostlar. 80'lerin sonundan beri aslında nüfus burada sürekli olarak düşüş eğiliminde. Uzun bir zamandır bu nüfus düşüyor aslında. Yeni bir şey değil bu. Bu arada şu geldiğimiz yeri tam olarak bir göstermem lazım. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Galiba bu bölgenin artık toplanma noktasına, en meşhur noktalarından bir tanesine geldik. Şöyle biraz daha sakin bir sokağa gideyim istiyorum. Daha sakin yerlere gideyim istiyorum. Şunları da bir göstereceğim bu arada. 2000 won karşılığında alabiliyor musunuz bir tane çubuk? Hatta ateşte yaptıkları yemekler de var, böyle etleri falan ateş tutarak pişiriyorlar çubukta. Az önce söylediğim gibi her ne kadar etraf çok kalabalık da olsa Kore nüfusu 80'lerden beri düşüyor arkadaşlar. Bu da zamanında aslında nüfus kontrol politikalarıyla başlayan bir şey. Zamanında biliyorsunuz Çin'de de benzeri bir durum var. Tayvan'da da benzeri bir durum var. Birçok aslında Uzak Doğu ülkesinde benzer bir tablo var. Nüfusu kontrol altına almak için baskılıyorlar ve ardından da bu baskılama bugünkü sonuçları doğuruyor. Güney Kore'de bu doğum oranları o kadar düşmüş ki 0.72 ile dünyada en düşük seviyeye gelmişler artık. Bilmeyenler için nüfusun kendini yenileme hızı 2.1 olarak geçiyor dostlar. Yani Kore neredeyse 1/3'e düşmüş artık bunun. Dünyada çok az örneği olan bir şey bu. Yani artık dibi görmüş durumdalar. Bu yıl bunun 0.80'e çıktığını söylüyorlar. Devlet çok büyük teşvikler veriyor, para veriyor, çocuğun masraflarını karşılıyor belli bir noktaya kadar ama insanlar çocuk yapmıyor. Güney Kore kadınların istihdamının ve eğitim oranının dünyada en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiymiş ve videoda bahsettiğim üzere çok vahşi bir rekabet var ülkede. Herkes ülkenin en büyük 4-5 şirketinden bir tanesine atmak istiyor kendini. Ülkenin en büyük üniversitelerinden bazılarında okumak istiyor. Buralara gidebilmek için ve sürekli olarak ders çalışıyorlar. Sosyal bir ortamda bulunmuyorlar. Ve iş hayatına girdikten sonra da fazla çalışmaktan hayatını kaybeden insanlar bile var. Birçok kişinin ofiste yaşadığını, ofiste uyuduğunu söylüyorlar. Şu ışıltılı binaların altında aslında insanların bambaşka bir hayatı var. Hatta binaların içinde direkt, yani altında da değil. Ve tabii tüm bunların haricinde bir de Seul'daki kiralar var ki insanlar burada ev dahi kiralayamıyorlar. 30-35 metrekarelik evlerde yaşıyor insanlar. Ufacık evlerde ve kiralar çok pahalı. Bu yüzden insanlar şehrin dışarısına gitmek zorunda kalıyorlar ve her gün saatlerini yolda geçiriyorlar iş yerlerine gidebilmek için belki de. Çok farklı bu tarz gerçeklikleri var ülkenin. Bu arada hem ben biraz soluklanayım hem de şu görmüş olduğum kiliseyi sizlere de göstereyim istiyorum. Buranın hikayesini bilmiyorum ben. Güney Kore'de Katolik bir kesim var.
nüfusun çok büyük çoğunluğu aslında hiçbir dine mensup değil, hiçbir dine inanmıyor. En azından internette böyle geçiyor. Ama ufak da olsa bir Hristiyan kesim var ülkede. Ve bu da onların en büyük sembollerinden bir tanesiymiş. Şöyle yaklaşalım. Bir görelim bakalım burayı da. Bu arada inşası 1898 yılında tamamlanmış Kore'deki ilk tuğla yapı olarak biliniyormuş bu bina dostlar. Az önce söylediğim üzere Güney Kore'deki Katoliklerin en önemli sembollerinden bir tanesiymiş bu kilise. Bu arada şuraya adım atar atmaz resmen Avrupa'da bir meydana gelmiş gibisiniz şu anda. Yani şuranın fotoğrafını çekip paylaşsam, burası hangi ülke diye sorsam herhalde en son aklınıza Güney Kore gelir. Şehrin içerisinde yüzlerce yıllık tapınaklar, ne bileyim Joseon Hanedan döneminden kalma, daha eski hanedanlıklardan kalma saraylar var. Ama bir yandan böyle farklı bir mimaride devasa bir kiliseyi de görebiliyorsunuz. Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu'daki gelişmiş ülkelerin en güzel yanı her inanca saygı duyulması. Kültürel çeşitlilik Güney Kore'de çok yok. Toplumun %98'inin Koreli olduğunu söylüyorlar. Kaynaktan kaynağa değişiyor ama göçmenlerin çok az olduğu inanılmaz homojen bir toplum dostlar burası. Ancak buna rağmen herkes birbirinin inancına saygılı ve yabancılara karşı da en azından ben kendi açımdan söyleyeyim herhangi bir ırkçılıklarını vesaire hiç görmedim. Evet, Güney Kore böyle bir yer dostlar. Ülkenin sıkıntılarından bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi kadınlar hayatın çok içerisinde burada. Eğitim oranı dünyada en yüksek olan yerlerden, kadın eğitim oranı, kadın istihdamının dünyada en yüksek olduğu ülkelerden. Hal böyle olunca kadınlar da artık kariyer odaklı bakıyor ve toplumsal olarak da kültürel olarak da artık insanlar çocuk sahibi olmak istemiyor ve Kore burada çok büyük bir kriz yaşıyor aslında. Nüfus yaşlanıyor, gençler bu rekabet ortamında artık bulunmak istemiyor, ülkeden gitmek istiyor. İş hayatında ve hatta dünyada en iyi ülkelerden bir tanesi olarak gösterilseler de eğitimde ciddi sıkıntılar var. Ailelerin çocukları zorlamasından dolayı. Hal böyle olunca tüm bu sebeplerden dolayı bu ışıltılı sokakların altında artık gençler yaşamak istemiyor. Ve Kore'de giderek hayat zorlaşıyor. En azından bunu söylüyorlar. Tüm rakamlarıyla, detaylarıyla bunu anlatmaya çalıştım video boyunca. Bence önemli bir konu ve geldiğimiz ülkeyi sadece yüzeysel olarak görmemek için, öğrenmek için önemliydi. Birbirinden ilginç sokak yemekleri, ışıltılı sokakları, K-pop kültürü, ne bileyim o bize zıtlığıyla bence halen daha kesinlikle görülmesi gereken bir ülke. Buradaki sıkıntılardan bahsedince hani bazen şey diyebiliyor insanlar, o zaman gitmeseydim falan. Yok arkadaşlar, ben Kore'yi çok seviyorum. Gerçekten benim sevdiğim bir ülke, vakit geçirmekten keyif aldığım bir ülke. Bence kesinlikle gelip görülmesi gereken de bir yer. Bakın bu arada şunu da göstereyim. 10.000 won'a yani 7,5 dolara ızgara ahtapotlar satılıyor burada. Üzerine de hafif tatlı ve acı bir sos döküyorlar. Bu sosa bayılıyor Koreliler. Şöyle bir tavuk şiş aldım şimdi arkadaşlar acı sosla beraber. Bu 5.000 wonmuş. Bir yerde kamerayı sabitleyip bir denemek istiyorum bunu ama nerede yiyebiliriz gerçekten bu kalabalıkta bilmiyorum artık. Buraya kadar gelmişken ve bu kadar fazla sokak yemeği görmüşken dedim bir şeyler deneyelim artık. Bayağı yorulmuştum çünkü. Hatta şöyle bir tadına bakayım. Tam dediğim gibi hem acı hem şekerli. Hem acı hem şekerli ya aynı anda. Bu arada şuraya bakar mısınız? Bayağı devasa ahtapotlara dizmişler. Tereyağı ile birlikte pişiriyorlar burada. Bu da 10.000 wonmuş arkadaşlar. Neler oluyor burada? That looks dangerous, right? Very dangerous, I think. You're from Korea? Korea?
from Japan. From Tokyo or? Tokyo, yeah. Tokyo. I've been to Tokyo. I was there. Yeah. Okay. Enjoy your meal. Thank you. Evet, şöyle ateşte yemek yapan bir yer de varmış arkadaşlar. Burayı da göstereyim dedim. Kızlar çok heyecanlandılar. Onlar da Tokyo'dan gelmişler, Japonya'dan gelmişler gezmeye. Dünyanın her yerinden insanları görebileceğiniz bir ortam aslında. Şunu artık bir rahat rahat yemek istiyorum ben. Kaldı elimde. Bir saattir gezdiriyorum. 5000 won arkadaşlar. Yani 3,5 dolar mı yapıyor? 3 dolar mı yapıyor? Öyle bir şey yapıyor. Soğutmadan yiyeyim ben artık bunu. Şekerli ve acı bir sos var ve daha önce dediğim gibi bu sosu her şeye atıyorlar. Birçok şey de var bu. Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bana en başta tadı çok güzel geliyor ama sonradan da bayağı bayıyor. Yani şu kadarı bayabilir açıkçası. Biraz daha az olsa daha iyiydi sanki. Bu arada her yerim sos oldu şu an. O kadar çok sos var ki her yerim, dudaklarım yanıyor şu an zaten. Hafif yaraydı ve acı öyle bir yaktı ki anlatamam. Ama güzel arkadaşlar. Geldiğinizde sokak yemeklerine bir şans verin. Acı değil diyecektim. Yanıyorum şu anda. Yemeği de yediğimize göre devam arkadaşlar. Hava halen daha kararmış değil. Saat akşam 7'ye geldi neredeyse. Gün batımı Güney Kore'de biraz daha geç. Yaza doğru gittiğinden dolayı belki de ülke. Bu kadar Güney Kore'yi anlattım. Ülkedeki bu büyük aile şirketlerinin getirdiği sıkıntıları anlattım. Her şeye değindim. Ama ülkedeki maaşlara da değineyim arkadaşlar. Evet, Koreliler çok sıkı çalışıyorlar. Gerçekten dünyadaki en uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerden bir tanesi. Japonya'nın bile önünde olduğunu söylüyorlar. Ve hatta işten çıktıktan sonra Kore'de bir kültür var. İş yerindeki arkadaşlarıyla beraber, patronlarıyla beraber. Bu arada şunu bir atayım ben. Japonya gibi değil burası. Çöp kutusu var en azından. İş yerinden çıkınca arkadaşlar patronlarıyla ve iş yerindeki arkadaşlarıyla beraber insanlar yemeğe gidiyorlar burada. Ve bu yemekler kültüre çok yerleşmiş. İş yerinde yükselmenizin anahtarı bu alkollü yemeklerden geçiyor. Ve bunlar çok sık bir şekilde yapılıyormuş ülkede. Hal böyle olunca siz işten çıkıyorsunuz ama halen daha çok sık bir şekilde, belki de haftada 2-3 kere, bilmiyorum artık, iş yerinden arkadaşlarınızla ve patronunuzla berabersiniz. Sürekli bir baskı altındasınız, mobbing altındasınız. Bu alkollü yemeklere katılmayan insanların iş yerinde yükselemeyeceğini söylüyorlar. Hatta ve hatta dış görünüşünüz iyi değilse, estetiğiniz yoksa yükselemeyeceğinizi söylüyorlar. Güney Kore deyince biliyorsunuz akla gelen ilk şeylerden bir tanesi de estetik. Kızların %46'sının, daha doğrusu üniversite çağındaki kızların %46'sının yüzünde ya da vücudunun herhangi bir yerinde estetik olduğunu söylüyorlar. Burada inanılmaz bir şekilde kültürün parçası olmuş. Aileler özellikle kızlarına doğum günü hediyesi olarak dahi estetik yaptırıyorlarmış arkadaşlar. Bu arada bir başladım ben, konuyu aldım götürdüm. Çok güzel bir yere geldim. Ne anlatacağımı da unuttum artık. Bari burayı göstereyim. Devasa LED ekranlar. Hemen şurada tarihi bir bina görüyorum. Yine daha çok Avrupa mimarisini andıran bir bina. Ve buradaysa yine LED ekranlı iş anları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Banka binaları, lüks markalar, finans merkezleri her yerde. Ne anlatacağımı hatırladım. Yorgunluktan artık bugün arkadaşlar ve uykusuzluktan unutabilirim zaman zaman. Konuları da uzattıysam kusura bakmayın. Kore'de saatlik minimum asgari ücret şu anda 7,5 dolara tekabül ediyor. 10.900 won olması lazım arkadaşlar. Bu minimum saatlik asgari ücret zannedersem. Ve insanların da genelde maaşının 2000 doların üstünde olduğunu söylüyorlar. Özellikle Seul gibi, Busan gibi ülkenin büyük şehirlerinde, ne bileyim belki Jeju Adası'nda daha az kazanan da vardır ama bu şehirlerde maaşlar tabii ki daha yüksek. Genelde 2000 dolar üzerinde. Ancak daha önce bahsettiğim üzere ülkede kiralar da çok yüksek ve büyük şehirlerde tek başınıza bir evde yaşamanın bedeli
gerçekten çok büyük. Bu da tabii ki olumsuz anlamda etkiliyor insanları. Ama her şeye rağmen Kore halen daha dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi ve eğer ki gerçek bir mesleğiniz varsa aylık binlerce dolar kazanabileceğiniz bir ülke. Bunları göz ardı etmemek lazım. Amacım Kore'yi kötülemek değil, aksine burayı daha detaylı, daha güzel bir şekilde anlatmak arkadaşlar. Hava karardı sayılır artık. Tabelalar açıldı. Sokaklar biraz sanki bir sakinledi. Biraz daha normale döndü. Bu çevreyi komple gezdik, yaşadık. Kore gençliğinin takıldığı yerleri gördük bugün aslında. Benim için de güzel oldu yani. Güzel bir giriş başlangıç oldu Seul'a. Bakın şurada satılan hediyelikleri göstereyim. Şöyle şeyleri her yerde görüyorsunuz ya. Adım başı. Şuna bak. Bayılıyorlar ya. Böyle tatlı şeylere bayılıyor insanlar arkadaşlar. Baksanıza, sticker mı bunlar ne bilmiyorum. Her yerde bunlardan satılıyor. Hatta küpe mi bu? Ne? Acayip şeyler var ya. Burası da bakın cilt bakım ürünleri satan bir yermiş. Teyzelerin bile eline krem sürüyorlar yoldan geçerken. Çok fazla böyle kozmetik markası var ülkede. Dünyada bir numaralar bu konuda açıkçası. Bakın yine özellikle kozmetik ürünleri satılan bir mağaza. Aslında drugstore, eczane diyor ama birçok insan içeride kremleri yüzüne sürüyordu. Çok fazla yer var ya bu şekilde. Şunu da göstereyim bakın. K-popçuların reklamını, ne bileyim onların model olarak kullanıldığını hemen hemen her yerde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Reklam panolarına baktığınızda direkt bunlar karşınıza çıkacak yani. Bakın hatta şöyle göstereyim. Yine bir kozmetik mağazası ve tam böyle o K-pop makyajı. Bilmiyorum bu arada, yanlışsam beni düzeltebilirsiniz. Çok anladığım şeyler değil sonuçta ama bana öyle geldi yani. Havanın hafif kararmasıyla bence etraf şu anda çok daha güzel arkadaşlar. O başladığımız bölgelerde geceleri çok daha güzel oluyor. Çok daha renkli oluyor. Çünkü şu tabelalar vesaire, ne bileyim sokak yemekçileri falan farklı bir hava katıyor buraya. Özellikle bu tarz büyük şehirlerde hep söylüyorum. Geceleri dışarı çıkmayı, gezmeyi, şehrin o gece ışıklarıyla olan halini görmeyi fazlasıyla seviyorum. Fazlasıyla hoşuma gidiyor bu. Evet. Sokak müzisyenleri her yerde artık. Havanın kararmasıyla beraber, hele bir de cuma akşamı olunca bu manzaraları bayağı bir göreceğim bugün, anlaşılan o ki. Bakın şimdi size hemen burada deniz ürünleri satan bir restoran göstereceğim. Tabelaya bakar mısınız? Güneş gözlüklü bir midye arkadaşlar. Açılıp kapanıyor sürekli. Deniz yemekleri Seul'da da her yerde. Deniz mahsulleri Seul'da da her yerde. Şöyle göstereyim hatta yakından. Aynı Jeju Adası'nda görmüş olduğum gibi burada da envai çeşit deniz mahsulü var. Bu şekilde restoranlarda satılıyor. Tabi Jeju Adası direkt bunun menbaıydı, yeriydi. Ama Seul'da çok aşağı kalır yanı yok yani. Ve şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yerel bir restorana geldim. Güzel de bir yemek söyledim. Etli acılı çorba arkadaşlar ve bu yancıların hepsi de menüye dahil. Şunları bedavaya alıyorsunuz. İçerisi bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Burada makineden sipariş veriyorsunuz ve ödemeyi de makineden yapıyorsunuz. Tıpkı metro bileti alır gibi bir ekran koymuşlar buraya. Tablet, oradan yemeğinizi seçiyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz ve ardından beklemeye koyuluyorsunuz. Bu menü bu şekilde komple 8500 wondu. Yani ne yapıyor derseniz galiba 6 dolar gibi bir şey yapıyor. Bence gayet güzel. Tofu var, kızarmış yumurta,
Şu galiba balık keki. Bunları da zaten sınırsız bir şekilde ortaya koymuşlar. Dilediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Aynı şekilde su da içeride. Fiyata dahil bir şekilde ücretsiz. İnanılmaz yoruldum ve acıktım arkadaşlar bugün. Yani full böyle sabahtan beri atıştırmalık şeyler yedim. Düzgün bir şey hiç yemedim ama bundan da dumanlar tütüyor. Şöyle bir tadına bakacağım. Ama o kadar sıcak ki korkuyorum açıkçası. İnanılmaz acı bir çorba. Şöyle bir göstereceğim size. Bol bol soya filizi var içerisinde. Patlıcan gibi bir şey var. Noodle yok bunda arkadaşlar. Sebzeli ve etli bir çorba böyle. Bundan 2 sene önce Kore'ye geldiğimde hep burada yiyordum ve bu çorbayı da o zaman öğrenmiştim. Şöyle genelde pilavın üzerine döküyorlar çorbayı sıcakken ve bu şekilde yemeği tercih ediyorlar. Pilav çünkü lapa pilav, lapa pirinç bildiğiniz üzere. Şöyle bir kez daha bir tadına bakayım. Bizim damak tadımıza uygun bir çorba arkadaşlar. Her ne kadar çok farklı da gözükse bence bize uygun bir çorba. Soya filizleriyle falan güzel yani. Şu balık kekini mi denemek istiyorum. Galiba balık bu arada. Çok emin değilim. Şöyle de bir göstereyim yakından. Yani çok tadı yok. Balık kokusu geliyor. Kimchi'yi geçen bölümde göstermiştim zaten. Bunu Kore'de neredeyse tüm restoranlarda sınırsız olarak bırakıyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz Kore turşusu aslında bu. Bir de yanında tatlı versiyonu da var. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde ilginç yancıları var yemeklerin. Tofuyu zaten defalarca kez denedim. Ben Asya mutfaklarını seviyorum genel olarak. Bu restoran kültürü de güzel bence Kore'deki. Burası da güzel bir yer. Şehrin en merkezi noktalarından bir tanesinde böyle bir yerde 8-10 dolara karnınızı doyurabilirsiniz. Benim aldığım menü 6 dolar falan. Yanında bir şeyler içseniz falan yani 8 dolar 10 dolar dediğim gibi. Böyle arkadaşlar, bana afiyet olsun. Çok açım. Şu çorbamı bir içeyim ben. Etli çorba sonunda yani bunu hak ettim bence. Sabahtan beri bayağı yorulmuştum. Kore mutfağı aslında çok meşhur bir mutfakmış dünyada ve çok güzel yemekleri var Kore'nin. Barbekü kültürü çok yaygın, böyle çok güzel çorbaları var. Ama benim aram çok da ısınamamıştı. Birkaç tane yemeği vardı böyle sevdiğim Kore'nin. Hep onları yiyordum. Yine geldim bunu yiyorum. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Şunu bir gömeyim. Sonra devam edelim. Ve Seul gecelerinden selamlar arkadaşlar. Havayı tamamen kararttık. Sokak müziği, canlı performansların sesleri geliyor. Bakın bir grup burada şarkı söylüyor. İnsanlar oturmuş onları dinliyor. Şöyle bir göstermeye çalışacağım. Evet, Seul gecelerinde sıradan görüntüler arkadaşlar. İlerleyen saatlerde büyük ihtimalle çok daha çılgın bir hal olacak bu çevre. Işıklar açılmış görüyorsunuz. Binalar çok daha farklı bir hal almış. Gündüzki haline göre. Müzik sesleri yükseliyor. Bölgenin ne bileyim bir ruhu kendine gelmiş. Hafta sonu olunca açıkçası buralarda vakit geçirmek ayrı bir güzel oluyor bence. Ben de fazlasıyla keyif alıyorum buralarda gezmekten. Merak edenler için kanalda daha önce bu bölgeden çekmiş olduğum bir gece hayatı videosu var arkadaşlar. Aşağı doğru inerseniz Güney Kore videoları arasında gece hayatı videosunu da görebilirsiniz. Komple bu çevreyi gezdirmiştim. Gecenin ilerleyen saatlerinde ne bileyim barların, klapların bulunduğu sokağı vesaire tüm detaylarıyla göstermeye çalışmıştım. Bu abimiz bu arada futbol şovu yapıyor burada arkadaşlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde göreceksiniz büyük ihtimalle. Bakın hatta Koreliler oynamaya başlamışlar bile abiyle.
Bir anda ben de katıldım ama ben çok anlamıyorum, bana atmayın abi. Hoppa. Korelilerin futbolla alakası bu kadar. Bilmiyorum, belli oldu mu? Kıza pas attı. Kız toptan kaçtı arkadaşlar. Maalesef. Güney Kore'de futbol böyle. Yapacak bir şey yok abi. Evet. Akşamları bu bölge böyle bir yer arkadaşlar. Biraz daha devam ettiğiniz zaman o gündüz gittiğimiz sokaklara ulaşıyorsunuz. Canlı performansları, sokak müziği yapan insanları görüyorsunuz. Oldukça canlı, insanlarla tanışabileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz bir bölge açıkçası burası. Benim için bir yandan fazlasıyla yorucu, bir yandan da çok keyifli bir gündü arkadaşlar. Çok keyif aldım açıkçası buraları gezerken. Hem Kore'nin böyle güzel bir yüzünü göstermek istedim size, hem de bu güzel yüzünün arkasındaki gerçekliği anlatmak, yansıtmak istedim. Umarım başarılı olmuşumdur bunda. Umarım dilim döndüğünce anlatabilmişimdir ve güzelce gezdirmişimdir sizi. Videoya geç başlayınca hava kararmışken ki halinde az biraz olsun göstereyim istedim buraların yani. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi umarım keyif almışsınızdır izlerken. Güney Kore'den bir video daha çekmeye çalışacağım. Sürpriz bir video var bir arkadaşımla aklımda. Umarım hava şartları güzel olur ve bir video daha çekebilirim sizlere. Böyle kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Seul'dan, Güney Kore'den herkese selam olsun.